Defineci Kaptan kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bunların ne olduğunu bilen bilir arkadaşlar. Ben anlatmama gerek yok. Ben size sadece göstereceğim arkadaşlar. Bakın. Şimdi geldik. Bakın. Evet. Bakın. Tam burada. Gördünüz mü? Cihaz kendini kapattı arkadaşlar. Çarpıyor burada. Yani bu nedir buradaki? Diyor ki burada bir şey var arkadaşlar. Bakın. Boşluk ve değerli verdi arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Gördünüz mü? Bakın. Tam burada. Tam burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın. Şurada bize değerli ve boşluğu vermiş oldu. Burada. Tam burada. Şöyle ayrımına geçelim. Arkadaşlar ayrıma geçtim. Bir şey, elimiz ayağımız mahvolduk ya. Bakın. Tam burada. Her taraf çam çakız oldu. Arkadaşlar. Bu ufak bir gibi bir şey duruyordu ama. Bakın. Burada arkadaşlar bakın çıkmış. Defineci Kaptan kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine güzel bölgeden herkese selam olsun. Ve yine güzel bölge dediğimiz gibi gerçekten daha önceki araştırma yaptığım bölgenin hemen yakınlarında bir yerdeyim ve bugün arkadaşlar bakın size tekrardan böyle göstereyim araziyi. İzleyen arkadaşlar bilir. İzlemeyen arkadaşlar için tekrardan açtık ve bakın bugün burada ne buldum arkadaşlar. Yani dedim ya size diğer videomda burayı keşfetmek lazım. Daha iyi araştırmak lazım dedim. Arkadaşlar bakın. Hemen size göstereyim. Bakın bunlar tamamen orijinal sunak arkadaşlar bunlar bakın. Bakın. Yalansız dolansız. Bakın. Bunların ne olduğunu bilen bilir arkadaşlar. Ben anlatmama gerek yok. Ben size sadece göstereceğim arkadaşlar. Bakın. Şimdi şöyle yakından bakın. Nasıl bir orijinal kesim. Nasıl bir işçilik bakın. 1 2 3 4. Bakın şuradakinde deformasyona uğramış. Buradaki gördüğünüz gibi bu deformasyona uğramış. Burası kırılmış bakın. Şu bölge kırık arkadaşlar. Şimdi buradan aşağıya baktığınızda burası şöyle göstereyim size, uçurum şeklinde bakın. Bu kaya sabit ana kaya. Orası düz aşağı doğru. Gördüğünüz gibi ama 4 tane burada sunağı mevcut. Hatta onunla beraber 5 tane arkadaşlar. Yani burada gördüğünüz gibi burada sağlam bir yer var. Arkadaşlar. Gerçekten öyle böyle değil. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Bakın oymaları görüyorsunuz mu arkadaşlar? Bakın. Bakın şuraya bakın. Şimdi bunları ben yapmadım yani bakın. Şunlar daha hani o biraz daha taşın şeyinden dolayı beyazlaşmış. Tam fark edilmiyor. Ama bakın buradakilerin yuvarlak kısmını görüyorsunuz mu arkadaşlar? Burada ne kadar belli. Bariz. Çok net bir şekilde sunak olduğu nasıl da belli. Görüyorsunuz mu? Bakın. Bakın işlemeyi görün. Yani şu daha yani şurayı tuttuğunuz zaman kamerayı bu ne kadar net olduğunu görebiliyorsunuz. Bakın şu 3 tanesinin 1 2 3 bir tanesi tam ayağımın ucunda bakın şurada. O tam net gözükmüyor ama şu diğer 3 tanesi bakın. Siz de bunu görebiliyorsunuz. Diğer 3 tanesi net bir şekilde gözüküyor. Şunla şu karşı taraftakiyle şu tam gözükmüyor ama bu 3 tanesi net bir şekilde bize gözüküyor burada arkadaşlar. Yani burada
Dediğim gibi bu arazi çok zengin bir arazi. Eşkıya ve artık burası kale de olabilir. Eşkıyaların hani hüküm sürdüğü bölge de olabilir arkadaşlar. Bakın. Şöyle size göstereyim arkadaşlar. Şimdi burada komple çekiyorum. Bakın şuradaki su olduğunu görüyoruz mu arkadaşlar? Ama buradaki orijinal sunakları iyi bakın arkadaşlar. Şimdi bize halavere dalavere diyen adamlar da oluyor ama sıkıntı değil. Bunların ne olduğunu iyi bilen insanlar da var. Uydurmasyondan konuşan arkadaşlar da var. Sıkıntı yok. Biz işimizi yapıyoruz. Bakın arazinin yapısı bu şekilde. Böyle yukarı doğru tırmanış gerçekleştirmemiz gerekiyor. Şimdi ben size hemen böyle göstereyim dedim arkadaşlar, arazinin yapısına bakın. Buraları görüyorsunuz mu? Şimdi burada 3-4 tane sunağımız var. Şöyle yukarı doğru bir çıkalım. Hep beraber. Zorlu bir bölgedeyiz arkadaşlar. Gerçekten işimiz zor. Her türlü yorum yapan oluyor. Sıkıntı yok. Bizi üzmeyecek şekilde yorum yapan arkadaşlara tabii biz kızmıyoruz ama kulaca konuşan insanların da yorumlarını kaldırıyorum arkadaşlar. Boş konuşmaya gerek yok. Gördüğünüz gibi orada bir şey gösteriyoruz. Bunları gelip ben işlem yapmadım yani. Buradaki işçilikleri görüyorsunuz mu arkadaşlar? Taşın altına doğru burada bir bakın, şuradaki kesmeye bakın. Bakın şu taşın kesmesini görüyorsunuz mu? Burada şöyle herhangi bir şey yok. Burada kesilmiş, aşağıda büyük ihtimal bir giriş var. Bakın buraya bakın. Bakın burada bir tane üçgen şeklinde şöyle geliyor ama deformasyona uğramış. Güzel bölge. Şurada. Bakın. Burayı gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi tabi buraları temizlemek gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bakın. Bunlar da çam şeyler. Hep ellerim yapış yapış oldu. Üstüm başım bugün bu arazide gezerken, çünkü çamlık ve sıcak çok yoğun bir şekilde mevcut. Bakın arkadaşlar. Şuralardaki mursizi. Her taraf çam sakızı damlamış. Elimiz, ayağımız, üstümüz, başımız battı arkadaşlar, şimdi Türkçesi. Yapış yapış olduk. Şuraya bakın ya. Bak. Elimizi sürdüğümüz yerde de var yani. Şimdi bunları arkadaşlar aşmak gerekiyor tabi, bakın. Şunu görüyorsunuz mu? Bak. Burada geliyor, burada vermiş arkadaşlar, bakın. Heh. Şimdi temizlik yaptıkça ortalık daha da çok netleşiyor arkadaşlar. Hani araziye geldiğinizde, bir yerden şüphelendiğinizde temizliğini yapın ve de alan tarama ve dedektörünüz de yanınızda varsa arkadaşlar güzel bir şekilde kontrol edin. Yoksa hiç oraya bulaşmayın derim size. Çünkü cihazınız yoksa yanınızda hiçbir şey yapamazsınız. İşi garantileyemezsiniz. Şimdi hemen bakın.
Bizim sunaklarımız nerede arkadaşlar? Hemen şurada aşağıdaydı. 5 tane ama 3'ü net bir şekilde gözüken 3 tane sunağımız net bir şekilde arkadaşlar kameranın yansıdığı, yani çıplak gözle de görüp ve kamerada yansıttığımız 3 tane net bir şekilde sunağımız var. Ve bakın buraya doğru geldiğimizde burada kesmelerimiz filan, murç izlerimiz mevcut. Şöyle yapalım. Cihazları şuraya, buraya şurada bırakalım düzlüğe. Güzel bir şekilde alan taramımızı filan çıkaralım. Bakın bak şuradaki. Şurayı görünüz mü arkadaşlar? Şöyle. Güneş de var arkadaşlar. Onun için tam şey yapamıyoruz. Çok sıcak. Bakın şuradaki araziyi görünüz. Tam burası bir yerleşke, eşkıya yerleşkesi arkadaşlar. Büyük ihtimal bir şeyler mevcut. Hemen şöyle yapalım. Kameraya kafamızı alalım. Size daha net bir şekilde. Bugün tekim arkadaşlar. Onun için biraz kamera sallanacak. Onun için sizlerden kusura bakmayın. Tek olmak hakikaten zor. Şimdi hemen şöyle çantamızı çıkaralım, kenara bırakalım. Şimdi elimiz, ayağımız çam sakızı. Sen de gel bakalım Levye. Seni de alalım buradan. Şimdi alan taramımızı çıkaralım. Hadi hepsini çıkaralım. Cihazlarımızın şöyle ortada. Alan taramayı anlatıyorum diye arkadaşlar, bazı arkadaşlar kızıyor. Reklam yapıyorsun gibisinden. Reklamlık bir durumumuz yok arkadaşlar. Bizi bilen biliyor. Biz sadece cihazı alıyoruz, kullanıyoruz ve kullanım şeklini size göstermeye, öğretmeye çalışıyorum. Çünkü bilmeyen arkadaşlar oluyor, alan arkadaşlar oluyor. Sonuçta bunları siz de benim gibi haliyle para verip kullanamayabilirsiniz. Kullanmasını bilmeyen arkadaşlar oluyor. Yeni dedektör almış, eline almış olanlar oluyor. Alan tarama özellikle, hani bundan bahsetmiyorum arkadaşlar. Diğer bilyalı sistemlerden bahsediyorum. Şimdi onların tabi bunlar nedir? Dönen cihazlar. Bu dönmüyor arkadaşlar. Bu kendini kapatıyor. Bunu bilen bilir. Kullananlar bilir. İşin Türkçesi, bilen değil demeyelim de kullanmasını bilenler. Seni gene mi ters taktık? Nedir? Bunlarda arkadaşlar dönme sistemi yok. Bu kendini direkt kapatan bir cihazdır. Çarpı şeklinde. Kullanan arkadaşlar bilir. Diğer cihazlar kendini dönüyor arkadaşlar. Kendi ekseninde dönen bir cihazlar bunlar. Şimdi buradaki sistem tabi bundaki olay daha farklı bir sistem var. Nedir? Kendini kapatıyor arkadaşlar. Çarpıya veya X diyelim şeklinde kapattığında orada malzemenin olduğunu söylüyor size. Siz tabi buradaki yön olayına göre normal şekilde alan tarama kullanır gibi kullanıyorsunuz. Ama malzemenin üstüne geldiğinde size ne yapıyor? Kapatıyor. Diyor ki burada bir şeyler var. Burayı kontrol et. Şimdi dedektörün kurulumunu biliyorsunuz. Arkadaşlar Conrad GR3 Plus yeraltı görüntüleme cihazımız burada. Şimdi alan taramamızın bağlantı kablolarını da çıkaralım. Her taraf sakız oldu. Her tarafımız sakız. Şimdi alan taramamız arkadaşlar Via Gold. Reklam yapıyorsun diyen oluyor, bilmem ne diyen oluyor, sıkıntı yok. Biz yaptığımız işi bilen insanlarız. Onun için bu tarz şeylere gerek duymuyoruz. Hemen size kullanım şeklini tekrardan göstereyim. Malum dediğim gibi bu diğer cihazlar gibi
dönmüyor, sadece çarpı kendini kapatıyor arkadaşlar. Şimdi buradan şuradan sunakların olduğu bölgeden, evet bakın, sunaklar gördüğünüz gibi burada, şurada. Şimdi Viagold hemen açalım. Şöyle güneşi arkamıza alalım. Şimdi arkadaşlar, ben bunun reklamını yapmıyorum. Sadece kullanım şeklini anlatıyorum size her zaman ve her videomda gene anlatacağım size. Kızan oluyor, darılan oluyor. Yok abonelikten çıkacağım diyenler oluyor, reklam yapıyorsun diyenler oluyor. Sıkıntı yok arkadaşlar, biz reklam yapmıyoruz. Kullanım şeklini öğretiyorum. Bütün cihazların size kullanım şeklini, aldığım bütün cihazların arkadaşlar size kullanım şeklini gösteren bir insanım, diğerleri gibi değilim. Bakın şimdi buradan giriş moduna bastığınızda direkt eksi artı tuşuyla ışık, frekans, direkt frekansa geleceğiniz arkadaşlar. Sizin işiniz frekans. Yani bunu aldığınızda elinize frekans moduna giriş yapacaksınız. Buradan ne aramak istediğinizi seçeceksiniz arkadaşlar. Altın, gümüş, boşluk, yani bu hani ne aramak istiyorsanız onu buradan frekans ayarından seçeceksiniz. Ve orada geldiğinizde ne aramak istediğinizde diyelim altın. Altına arkadaşlar. Malum biliyorsunuz bizim işimiz altın. Çünkü nedir? Araziye çıktığımızda altın niye çıkıyoruz? Altın bulmak için. Altın arıyoruz. Yani saklı olan bir malzemeyi bulmak için altınları. Şimdi burada altın modunu seçtiğinizde giriş yapıyorsunuz. Girişe bir sefer bastıktan sonra çıkış, tekrar çıkış, cihaz hazır arkadaşlar. Şimdi cihazı bu şekilde, bunun frekanstan ziyade şöyle bir şey de var arkadaşlar. Metre olayı da var. 200 metre, 300 metre gibi hani malzemeyi, araziyi tarama olayı dediğimiz arkadaşlar. Vallahi yoruldum anlatırken. Şimdi hemen arkadaşlar kullanımına geçelim. Şimdi biz arazideyiz. Size kullanımı tabi öğretmeye çalıştığım gibi tekrardan. Hemen arkadaşlar bakın. Şu şekilde kaldıracaksınız. Sabit bir şekilde duracaksınız. Bakın arkadaşlar. Size çubuklar zaten size yön verecek. Bakın. Bana şu an ne yaptılar? Yukarı doğru bakın. Arka tarafa dön. Bu tarafa döndük. Bakın. Hiçbir şey yapmadan döndüm. Bakın. Bana herhangi başka bir şey veriyor mu? Sağa sola dön. Veya bakın. Veya kendini kapattım arkadaşlar. Kapatma. Direkt ne yapıyor? Yukarıyı gösteriyor bakın. Zaten şurada da sunaklarımız mevcut. Bize yukarı döndü. Şimdi şöyle yapalım. Şuraya çıkalım. Tekrardan hadi bakalım. Bismillah diyelim. Kaldıralım. Nasibimizde neler olacak. Şimdi arkadaşlar bunları kullanırken tabi biraz daha şey kullanın. Çubuklar farkındaysanız bakın. Tarama yapıyor. 2 tane çubuklu olduğu için biraz daha sakin. Bakın. Bu tarafa dön diyor. Şimdi bu tarafa döndük. Bakın. Geldim. Bakın. Bu tarafa dön diyor. Şimdi bu tarafa döndüğümüzde, geldiğimizde bakın. Çubuklar kendini kapattı. Ne dedik? Çarpı işareti. Hani kendini kapattı. Bakın herhangi bir işlem yapıyor mu burada? Yok. Bakın kaldı. Yani burada netleştirdi olayı. Şuradan gelelim arkadaşlar. Şimdi hani birçok kişi ukulalık yapmaya çalışan insanlar olur. Çantam var, levyem var, dedektörüm var, bilmem neyim var. İşte bizi çekti. Tamam. Aha buyurun. Şöyle biz bakın kapattı yer orası. Ben buradayım. Her şeyim burada ya. Buyurun. Buyurun arkadaşlar. Bakın şimdi tekrardan kaldırdım. Bakın. Çanta burada. Hemen yanımda gördünüz mü arkadaşlar? Bakın. Madem çantada bir şey, misal çantada bir şey var. Niye çantaya dönmedi? Değil mi? Şimdi geldik. Bakın. Evet. Bakın. Tam burada. Gördünüz mü? Cihaz kendini kapattı arkadaşlar. Çarpıyor vurdu. Yani bu nedir buradaki? Diyor ki burada bir şey var arkadaşlar.
burada bakın burada bir şey var diyor. Yani ha burada derken burada olabilir, şurada olabilir. Yani şu bölgede size çalışma yapacaksınız arkadaşlar. Bu bölgede çalışma yapacaksınız. Şimdi biz burada 2 sefer olayı netleştirdik. Şimdi hemen cihazımızı kapattık. Hemen toparlayalım. Çünkü malum arazideyiz arkadaşlar. Hemen şöyle temiz bir şekilde kalsın. Bunları yerine koyalım. Kablolar, bağlantılarımız. Yıllardır kullandığım yeraltı görüntüleme malum bilen ve takip edenler bilir arkadaşlar. Conrad GR3 Plus yeraltı görüntülemeyi kullanıyoruz. Yıllardır kullandığımız bir cihaz. Kimin ne dediği önemi yok. Biz cihazı kullanıyoruz arkadaşlar. Hemen seni açalım. Ulan sineğe bak. İyi bitir beni. Canlı tarama. Pit pointer aldık. Kalibrasyonunu yaptık. Bakın. Burada bir boşluk mevcut. Bakın. Boşluk ve değerli verdi arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Gördünüz mü? Bakın. Tam burada. Tam burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın. Şurada bize değerli ve boşluğu vermiş oldu. Heh. Şimdi. Of. Ulan neymiş orası, boşlukmuş ya. Şimdi arkadaşlar. Burada 3D tarama yapmak istemiyorum. Çünkü burada bir taş var. Buradan ne olduğunu tam kestiremediğim için. Hani böyle bir zemin olayı yok. Çünkü iki duvar arası, bakın. İki taş duvar arası olduğu için orada çok yoğun bir boşluk olacağını düşündüğüm için 3D tarama yapmak istemedim. Şimdi dedektörümüzü açalım. Şimdi oradaki, bakın gördünüz mü arkadaşlar, oradaki boşluğu. Bir duvar oluşumu var burada. Oraya da girmiyor. Gördüğünüz gibi dedektör girmedi. Herhangi bir şey vermedi. Bak. Burada. Tam burada. Şöyle ayrımına geçelim. Arkadaş ayrıma geçtim. Hayret bir şey, elimiz ayağımız mahvolduk ya. Bakın. Tam burada. Her taraf çam sakız olduk. Gördünüz mü arkadaşlar? Tam burada bölgede bir yerden, şu içeriden bir yerden bize sinyal veriyor. Bakın değerli diyor. Burada. Her taraf çam sakız olduk ya. Şimdi şunu biraz daha kaldıralım. Şimdi çok mu düştü, düşük gösteriyor acaba aşağıya doğru? Göremediğim için arkadaşlar çok şey yapamadık.
Hemen onun da ayarını çekelim. Kameraya da tekrardan. Şimdi burayı temizleyeceğiz arkadaşlar. Açacağız tabi bölgeyi. Açtıktan sonraki süreçte bakacağız. Nereye doğru ilerleyeceğimizi göreceğiz. Şunu bir takalım kafamıza. Düşük mü acaba yanlış? Ayar çekemedik bir türlü. Oo. Burası tuzaklı mıymış? Neymiş böyle? Oo, şuna bakın şuna. Şu gelene bakın arkadaşlar. Bu ufak bir gibi bir şey duruyordu ama. Oo. Arkadaşlar gördünüz mü? Çok ufak gibi bir şey duruyordu ama vallahi ortalığı kasıp kavurdu gitti. Bakın buralarda kasa gibi yerler var mevcut. Ufacık ufacık cepler. Buranın şu ayak altından git bakayım sen şuradan. Şurada. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi burada kocaman bir boşluk oluştu.
Ağaç kökü neymiş burada? Oh. Anam tövbe estağfurullah. Soktu sandım arkadaşlar vallahi. Gördünüz mü orayı? Kocaman arı. Yoruldum ya. Şuna bak ya. Adamlar öyle bir koymuşlar ki bunları buraya arkadaşlar. Tam bir bakın arkadaşlar. Az önce koluma konan yaratık burada. Git. Seni vallahi bileğe de öldürürüm. Allah'ım yarabbim. Şurada bir boşluk var şurada. Bu taşın devamı. Ama şu taştan da çok korkuyorum arkadaşlar. Sıkıntı yaratır diye. Bakın. İnceliğiniz, güvenliğiniz olsun arkadaşlar daim. Yani bakın şu taş şurada çok tehlikeli duruyor. Şu taş çok tehlikeli ya. Buraları açmak zorundayız arkadaşlar komple ki görelim önümüzü, karşımıza neler çıkacak. Şimdi sinyali her taraftan alma şansınız var. Dediğimiz gibi hani, ama güvenliğinizi de unutmayın. Bakın. Şimdi şurada bir bölge eğildik bakın. Kafamızın üstünde. Düşme tehlikesi var mı? Yüksek. Çok yüksek. Buraları aşacağız. Yavaş yavaş.
Dedektör mü tutsak? Dedektör hazır kurulu. Hemen. Bakın. Van burada. Burada bir sinyal var. Ne oldu? Parazit yaptı. Burada. Arkadaşlar. Tam burada bakın. Şurada bize malzeme olduğunu söylüyor arkadaşlar. Şimdi o zaman hazır gelmişken pointer'ı da çıkaralım buradan. Görüyorsunuz mu arkadaşlar? Tam oraya böyle kesme şeklinde taş sıkıştırmış o bölgeye. Bakın. Şurada bir sinyal var. Oo, bakın. Burada arkadaşlar bakın çıkmış. Oo. Bakın gördünüz mü? Bak. Çıkmış bile buraya. Kazdıkça. Aha. Nerede lan bu? Nerede bu ya? Oo, bakın arkadaşlar. Bak. Hemen şöyle bir saniye arkadaşlar size yakın çekimden çıkaracağım onu. Bak. Bu neymiş böyle? Of arkadaşlar şuna bakın. Oo, şuna bak. Ulan burası nasıl bir yermiş böyle ya? Oo. Ya sinyal devam ediyor ama. Of. Bakın arkadaşlar bakın. Bak. Bak şuna bak. Vallahi burası var ya. Acayip bir yermiş ya. Toprak da kazdık. Bakın tam şuradan. Gördünüz mü arkadaşlar? Tam buradan. Başka bir şey var mı acaba ya? Vallahi. Evet. Hepsi bu mu ya? O kadar uğraşların sonu. He? Vallahi.
Vallahi uğraşların sonu. Arkadaşlar. Şuraya bakın. O neymiş bu? Hemen şöyle gelelim arkadaşlar. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Demet Akalın. 10 numara malzemeler arkadaşlar. Of of of, şuna bakın. Şuna bakın arkadaşlar. Nasıl bir işçilik. Nasıl bir şey bu ya. Abi bu var ya, şuna bak. Oo. Bunlar süper arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Birbirinden değerli, çok güzel parçalar çıkardık arkadaşlar. Yakaladık buradan, gerçekten bakın şurası. Gördünüz mü? Burada ne kadar bir çalışma attık. Ve şu bölgeyi görüyorsunuz mu arkadaşlar? Üçgen bölge. Şöyle V şeklinde bakın. V şeklinde buraya gizlenmiş ve ön tarafı örtülmüş bir şekilde. Yorucu ve güzel bir gündü arkadaşlar. Gerçekten yorulduğuma değdi. Gerçekten çok güzel eserler yakaladım. Bakın arkadaşlar, buyurun. Burada malzemeler. Tekrardan yakın çekeyim size. Gördüğünüz gibi büyük ihtimal kolye ve yüzükler arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gerçekten yorucu bir gün oldu. Ve güzel bir günle, güzel şeylerle videonun sonuna geldik arkadaşlar. Nedir? Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ve videoyu izlerken arkadaşlar yorum ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Nedir? Hani kimileri diyor ki bizim yorumlarımızla kanala abone olmanızla mı şeysin, onca malzeme buluyorsun gibisinden şeyler yapıyor. Değil arkadaşlar. Buradaki bulunan şeylerle biz tabii ki kendi şeyimizi karşılıyoruz ama buradaki kanala abone olarak ne yapıyorsunuz? Buradaki hedef 10.000. 10.000 hedefimiz var. 10.000 abonede çekiliş yapacağız. Burada siz değerli takipçilerimize arkadaşlar hediyeler sunacağız ya. Bunda başka bir şey yok. Hediye vereceğiz ya. Adam diyor ki bizim diyor senin kanalına abone olmamıza mı ihtiyacım var? Değil arkadaşlar. Ama burada benim kanalıma abone olup size de ben de güzellikler sağlayacağım arkadaşlar. Nedir? Siz değerli takipçilere dedektör, alan tarama, pointer hediye edeceğim arkadaşlar. Yani bunda bir kötülük, art niyet arayan insan varsa onun aklında farklı şeyler vardır arkadaşlar. Onun için ne diyorum? Kanala abone olup bana desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Allah'a emanet olun diyorum. Kendinize iyi bakın. Yorumlarda buluşmak dileğiyle arkadaşlar.